Herkese yeniden merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarifim var. Videomun sonuna kadar izleyip sizler de birebir uygulamayı lütfen unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı süt alıyorum. Sütün hemen üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağ gezdiriyorum. 1 tatlı kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı instant kuru maya ekliyorum. Tam ölçüdür. Gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Şöyle spatulam yardımıyla hemen bir karıştıracağım. Hiç beklemeden un ilavesini yapmaya başlıyorum. Kontrollü bir şekilde un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Kullandığım tüm malzeme listesini ayrıntılarıyla birlikte videomun altında açıklamalar kısmında da yazacağım. Şöyle biraz spatula yardımıyla toparladıktan sonra kalan unumu da hemen dökeceğim. Hemen unutmadan tuz ilavesini de yapıyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Tuzu mutlaka bu aşamada ekleyelim. Mayayı koyduğumuz aşamada eklersek mayamızın aktifleşmesini engelleyebiliyor tuz. Elimle yoğurma aşamasına gelinceye kadar bu şekilde çeviriyorum. Şimdi şöyle spatulayı çıkarıyorum. Elimle yoğurup kıvamını ayarlayacağım. Şu anda ele yapışan bir hamur. Yarım su bardağı daha un ilavesini yapacağım. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanmış oldum. Hamuru yoğururken çok sert bir hamur elde etmeyelim. O zaman sonucumuz da sert ve güzel olmayacaktır. Böyle yumuşacık, kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettikten sonra aynı yoğurmuş olduğum kabın içerisine alıyorum. Ve üzerini bir streç filmle kapatıp yarım saat bekletiyorum. Yarım saat bekledikten sonra hamurumu şöyle hemen açacağım streç filmi. Güzel bir şekilde mayalanmış tezgahımın üzerine alıyorum. Mayalanan hamuru tam ortadan 2 parçaya ayırıyorum. Bugün çok lezzetli, büyük küçük herkes tarafından çok sevilen tereyağlı, sarımsaklı ekmekler hazırlıyoruz. Yapımı da oldukça kolay. 2,5 su bardağı unla hamurumuzu mayalandırdıktan sonra oklava kullanmadan, herhangi bir aparat kullanmadan elimizle bu şekilde açarak hamuru genişletiyoruz. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine hamurlarımı aldım. Böyle bir kesme aparatıyla dilimlerini ayırıyorum. Herhangi bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz tabii ki. Tepsinin tabanına değecek kadar dilimlerini ayırıyorum. Tamamen altına değdirerek dilim dilim ayıralım. Piştiği zaman bu şekilde porsiyonlarını ayırmamız çok daha kolay olacak. Videomun sonunda da sizlerle paylaşacağım. Dilimleme işlemini tamamladıktan sonra üzerine bir bez yardımıyla kapatıyorum. 15 dakika tepsi mayası olmasını sağlıyorum. Ben bu arada üzerine kullanacağım sarımsaklı sosunu hazırlayacağım. 1 dolu yemek kaşığı oda ısısında bulunan tereyağı aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ gezdiriyorum. Üç diş ezmiş olduğum sarımsak ilavesini yaptım. Damak tadınıza göre sarımsağı arttırıp azaltabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kekik. Küçük bir demet doğramış olduğum maydanoz ilavesini de yapıyorum. Karıştıracağım ve üzerinde kullanacağımız sarımsaklı yağlı sosumuz hazırlanmış oluyor.
Hamurum tepsi mayası oldu. Bu aşama çok önemli. Mutlaka tepsi mayasında yapmayı atlamayalım. Hazırlamış olduğum sarımsaklı, maydanozlu, yağlı sosumu ekmeklerimin üzerine sürüyorum. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji, soru, görüş ve önerilerinizi bırakır mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Hızlı bir şekilde sarımsaklı ekmeklerimi hazırlamaya devam ediyorum. Sarımsaklı sosunu sürmeyi tamamladıktan sonra üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirini serpiştiriyorum. Şimdiye kadar bu ekmeği deneyen herkes ısrarla tarifini istedi. Tam ölçüdür. Bütün püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum. Gönül rahatlığıyla uygulayabileceğiniz tariflerimden birisi. Halka halka doğramış olduğum domatesi ekliyorum. Hem lezzet veriyor hem de görselliği bu şekilde çok güzel oluyor. Hızlı bir şekilde domates halkalarını yerleştiriyorum. 180 derece alt üst ayarlı fırında pişireceğim. Fırınımı şu anda hazırladım. Isınırken yine 5 dakika tepsi mayası olmaya devam ediyor. Tepsi mayası gerçekten çok önemli. Aman atlamayın. Bu şekilde mayalı hamurlarınızda bekleme süresi ve tepsi mayası nasıl güzel olursa sonuçta sizi o kadar memnun eder. Şimdi ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. Son 10-15 dakika kala çıkardım. Şu anda pişmeye devam edecek. Domateslerin üzerine çok az rendelemiş olduğum kaşar peyniri gezdiriyorum. Ve tekrar fırınıma geri gönderiyorum. İşte sarımsaklı ekmeklerim hazırlandı. Şu anda muhteşem bir kokusu var. Sıcacık sarımsaklı ekmekler hazır. Hemen göstermek istiyorum ama acayip sıcak. Dilim dilim şöyle çıkaracağım. Ama çok da dokunmam mümkün olmuyor. Çok sıcak. Şöyle göstermek istiyorum. Soğuduktan sonra iç dokusunu sizlerle daha güzel paylaşacağım. 5 dakika soğumasını bekledikten sonra şöyle iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Altı üstü çok ama çok güzel pişti. Mutlaka deneyin. Eğer denerseniz olumlu olumsuz görüşlerinizi de bırakmayı unutmayın ki deneyecek olan arkadaşlarıma da fikir vermiş olursunuz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.